Evrenin derinliklerine hoş geldiniz. Fizikte bir hız vardır ki, bu sınırı aşmak imkansızdır. Işık hızı, saniyede 300 bin kilometre. Bu evrende bilinen en yüksek hızdır. Hiçbir cisim, hiçbir bilgi bu hızdan daha hızlı hareket edemez. Işık, bu hızla bir saniyede Ay'a ulaşabilir. 8 dakikada Güneş'ten Dünya'ya gelir. Bu sınır Einstein'ın görelilik teorisine göre evrenin temel kurallarından biridir. Peki ya bu sınırı bir şekilde esnetmek mümkün olsaydı? İşte bu hayal yüzyıllar boyunca bilim insanlarının aklını kurcaladı. Takvimler 23. yüzyılı gösterdiğinde insanlık hayallerinin eşiğindeydi. Dünya artık geçmişin sınırlarını aşmıştı. Küresel şehirler gökyüzüne uzanıyor, enerji neredeyse sınırsız kaynaklardan elde ediliyordu. Ama asıl devrim uzayın kendisinde yaşanıyordu. Yüzyıllardır teorik olarak var olan bir fikir sonunda gerçeğe dönüşmüştü. Warp motoru. Einstein'ın ışık hızını aşmak imkansızdır sözü geçerliliğini koruyordu. Ancak bu teknoloji hızla gitmek yerine uzayı bükmeyi amaçlıyordu. Warp motoru uzay zamanı bir baloncuk gibi sararak gemiyi içine alıyor, önündeki uzayı sıkıştırıyor, arkasındaki uzayı genişletiyordu. Böylece gemi yerinde dururken evrenin kendisi hareket ediyordu. Işık hızını teknik olarak aşmadan yıldızlar arasında seyahat mümkün hale gelmişti. İnsanlık galaktik yolculuk için ilk adımını atmak üzereydi. Aylar süren eğitim ve testlerin ardından ilk warp motorlu gemi görev için hazırlandı. Mürettebat, dünyanın yörüngesindeki fırlatma istasyonuna ulaştı. Sessiz ama derin bir kararlılıkla astronotlar gemiye doğru yürüdü. Bu yalnızca bir görev değil, tarihin akışını değiştirecek bir adımdı. Gemi, saf enerjiyle çalışan çekirdeğiyle harekete hazırdı. Warp alanı stabil hale getirildi. Kontrol odasında bekleyen mühendisler son onayı verdi. Ve bir anda uzay sessizliğe büründü. Gemi gözle görülmeyen bir dalgayla kayboldu. İlk warp yolculuğu başlamıştı. Geminin içindeki zaman sabit görünüyordu. Ancak dışarıdan bakıldığında işler değişiyordu. Einstein'ın görelilik teorisine göre zaman sabit değildir. Hızlandıkça zaman yavaşlar. Bu laboratuvar deneylerinde bile kanıtlandı. Uydulara yerleştirilen hassas saatler dünyadakilerden milisaniyeler farkla ilerler. Ama şimdi bu fark saatlerle hatta yıllarla ölçülecekti. Warp alanı gemiyi evrende bükülmüş bir kabarcık içinde taşırken dış dünya için zaman farklı akıyordu. Mürettebat için yalnızca günler geçerken dünyada aylar ya da yıllar geçebilirdi. Zaman artık sadece bir ölçüm değil, bir deneyimdi. Ve bu deneyimin sonuçlarıyla geri dönüşte yüzleşilecekti. Yeni yıldız sistemine vardıklarında onları karşılayan, gökyüzünde sönükçe parlayan küçük bir yıldızdı. Güneşe benzeyen sarı devlerden çok uzaktı bu yıldız. Daha soluk, daha serin ama çok daha uzun ömürlüydü. Bilim insanları bu tür yıldızlara kırmızı cüce adını veriyor. Evrendeki yıldızların neredeyse 3/4'ü bu gruba giriyor. Güneşten daha küçük oldukları için daha az enerji yayarlar. Ama bu sayede milyarlarca yıl boyunca sakin kalabilirler. Bu yıldızın çevresinde dönen gezegenlerden biri yaşanabilir kuşak içinde yer alıyordu. Yani yüzeyinde su bulundurma ihtimali vardı. Gökbilimciler dünyadan yapılan gözlemlerde bu tür sistemlere sık sık rastladı. Örneğin T-Garden yıldızı ya da yakın komşu yıldızı gibi gök cisimlerinin çevresinde kayalık ve su potansiyeli taşıyan gezegenler keşfedildi. Ama bu kez ilk kez bir insan gözlemi doğrudan bu karanlık yıldızlardan birine yönelmişti. İnsanlık, evrendeki sessiz ama kalabalık çoğunluğun kapısını ilk defa çalıyordu. Uzun süren yörünge gözlemleri sonuç verdi. Atmosfer analizleri ve yüzey taramaları karmaşık karbon bileşiklerini ortaya çıkardı. Ve sonunda bir başarı, mikroskobik düzeyde fotosentez yapan canlı benzeri yapıların izine rastlandı. Bu, yaşamın evrendeki evrimsel çeşitliliğine dair somut ilk bulgulardan biriydi. Veriler dünyaya gönderilmek üzere yedeklendi. Ekip artık geri dönüş için son hazırlıklara başladı.
Ancak bu dönüş yalnızca fiziksel bir yolculuk değil, aynı zamanda zamanın kendisiyle yapılmış bir deneyin de finali olacaktı. Evrende yaşam arayışının ilk adımı suyun izlerini bulmaktır. Çünkü yaşam bildiğimiz haliyle su olmadan var olamaz. Ardından atmosferdeki gaz bileşimleri incelenir. Oksijen, metan ve karbondioksit gibi gazların dengesi biyolojik etkinliğin habercisidir. 2300 yılında kullanılan spektrometrik tarayıcılar bu gezegenin yüzeyinde organik moleküller saptadı. Özellikle amino asit benzeri yapılara rastlanması bilimsel topluluğu heyecanlandırdı. Bu, dünya dışı biyolojik süreçlerin evrende, başka yerlerde de başlayabileceğine işaret ediyor. Ve bu keşif, insanlık tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biri olabilir. Zaman, evrende sabit bir ritimle akan bir nehir değildir. Genel görelilik kuramına göre, zaman, kütleye ve hıza bağlı olarak esneyebilir. Işık hızına yaklaştıkça bir gözlemci için zaman yavaşlar. Bu göreceli zaman farkı halk arasında ikizler paradoksu olarak bilinir. Bir ikiz ışık hızına yakın bir hızla uzaya giderken, diğeri dünyada kalır. Yıllar sonra döndüğünde uzayda seyahat eden ikiz daha genç kalmıştır. Bu yolculukta da aynı şey yaşanacak. Astronotlar için yalnızca birkaç yıl geçmiş gibi görünse de, dünyada 10 yıllar akıp gitmiş olabilir. Evren yalnızca yıldızlardan ibaret değil. Gördüğümüz madde toplamın sadece %5'i. Geri kalanı ise karanlık madde ve karanlık enerjiyle dolu. Karanlık enerji evreni hızla genişletiyor, ışık bile bu genişlemeden kaçamıyor. Zaman uzayın dokusuna bağlı. Yoğun kütleli cisimler onun akışını yavaşlatıyor. Bir kara deliğin yakınında geçen bir saat dünyada onlarca yıla denk olabilir. Işığın bile eğildiği bu evrende insanlık hala yalnızca bir yolcu ve her adım zamanın göreceliğini, evrenin ise sonsuz gizemini hatırlatıyor. Bu simüle edilmiş yolculukta evrenin dokusunu anlamaya çalıştık. Işık hızının mutlak sınırıyla yüzleştik, görelilik ilkeleriyle zamanı sorguladık. Warp motorunun imkansızı mümkün kılma hayalini izledik. Yıldızlar arasında süzüldük, kırmızı cüce sistemlerinde yaşamın izlerini aradık. Zamanın akışının mutlak olmadığını gördük. Hız ve kütlenin yaşlanmayı bile değiştirebildiğini öğrendik. Ve sonunda bir gerçeğe ulaştık. Her büyük keşif önce bir soruyla başlar. Kim bilir, belki bir gün bu sorular bizi gerçek bir yıldızlar arası yolculuğa taşıyabilir.